Merhabalar. Bu videomuzda tepe yöneticilerin çok sık düştüğü bir tuzak olan iyimserlik yanılgısı üzerinde konuşacağız. Nedir peki? İyimserlik yanılgısı ya da İngilizce adıyla optimistic bias, kişinin olayın olumlu yönlerini haddinden fazla abartması, olumsuz yönlerini, riskleri ise olabildiğince zararsız görmeye eğilimli olması demek. Hangi tip yöneticiler ya da kişiler bu tür tuzaklara düşüyor diye baktığımızda duygusal zafiyeti olan ve bu zafiyeti kibirle kapatan yönetici tipinin iyimserlik yanılgısı için biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Zaten bu tuzağa düşmenin en temel sebebi bu. Bunun dışında eksik envanter gibi, istihbarat eksikliği gibi, analitik düşünme konusunda bilgisiz olmak gibi yan sebepler var ama en temel sebep bu. Çok bildik bir örnek, Hitler örneği çok verilir bu konuda. Çünkü Hitler Avrupa'yı, özellikle de Fransa'yı çok hızlıca fethettikten sonra yine Sovyetlere karşı açtığı savaşta çok erken başarılar elde ettiği için kendisinin son derece seçilmiş ve çok becerikli bir lider olduğu sanrısına kapıldı ve belli bir süreden sonra etrafındaki uyarıları dinlemez, verilen istihbaratı doğru analiz edemez oldu, kontrolü kaybetti ve bunun sonucunda da Berlin Ruslar tarafından önce işgal edildi, sonra da ikiye bölündü bildiğiniz gibi. Demek ki bu sonuçları felaket olabilecek bir problem. Benzer senaryoları iş hayatı için de yazabilirsiniz. Çünkü orada da gene benzer davranışları gösteren bir yönetici şirketini felakete sürükleyebilir. Nasıl korunacağız peki? Yapacağımız şeyler şu. Bir kere önce envanterli çalışacağız. Yani alacağımız kararlar daima elimizde rakamlar olduktan sonra alınacak. Rakamsız çalışmayacağız. Bence kelimesini mümkün olduğunca az kullanacak şekilde envanter çıkaracağız. İkincisi, gerektiğinde dışarıdan danışman tutmaktan, kurmay tutmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü onlar duruma daha soğukkanlı ve tarafsız bakabilirler. Bir diğeri, gerekirse hiç acımadan kendimiz yönetimden çekilip profesyonellere yönetimi bırakacağız. Bu özellikle özgüveni kontrolsüz, aşırı kibirli yönetici tipi için çok zordur ve genellikle bu yolu izlemezler. Ama eğer bu cesareti gösterirlerse de bu yanılgının getirdiği felaketlerden yönettikleri organizasyonu kurtarabilirler. İşte iyimserlik yanılgısı ne olduğu, taşıdığı riskler ve bundan nasıl çıkabileceğimizle ilgili vereceğimiz özet bilgiler bunlar. Dinlediğiniz ve sabrınız için teşekkür ederiz.